Amerika nükleer İran'a vururken nükleer Suudi Arabistan kurma adımı attı. Kendi eliyle Suudilere uranyum zenginleştirme kapısını açıyor. Bunu yıllardır nükleer arayış içinde olan Riyad'ı Çin ve Rusya'nın yörüngesine girmemesi için yapıyor. Peki Suudiler nükleer enerjiyi gerçekten ne için istiyor? Çölün ortasında inşa ettikleri yapay zeka üsleri epey enerji tüketiyor. Ayrıca elektrik için kendi petrollerini yakmaktan kurtulmak istiyorlar. Bir yandan Riyad'da aslında nükleer silah üretmek istiyor olabilir mi? Şu anda Pakistan'ın nükleer şemsiyesi altındalar. Ancak bu yolda bağımsız olmak istemeleri olası. Ayrıca uranyumu kendi topraklarına zenginleştirmeyi başardıkları an bombaya giden yolu da kısaltmış olacaklar. Tüm bu pazarlıklar sürerken İsrail ise tüm bu olanlar karşısında şaşkın. Netanyahu Trump'la görüşmesinde Suudilerin nükleer silah erişmesine asla kabul etmeyeceklerini söyledi. Bölgede kendileri dışında sivil bile olsa nükleer güce sahip bir ülke istemiyorlar. GZT olarak 3 milyon hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. Türkiye ve dünya medyasında olmayan haberleri, içerikleri sizler için hazırlıyoruz. Eğer sizler de görülmeyeni görmek ve konuşulmayanları duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Amerika ile Suudi Arabistan arasında 30 yıllık milyarlarca dolarlık anlaşma imzalandı. Bu imza Orta Doğu'da güç dengelerini sarsacak, bölgenin jeopolitik haritasını yeniden şekillendirecek, uranyum zenginleştirme kapısını ardına kadar aralıyor. Amerika'nın aslında İran'la savaşa girmesinin sebebi tabii ki İran'ın hiçbir surette nükleer silaha sahip olmaması. Ana gerekçe bu söylenen. Ve fakat bu süreç İran'da nasıl başladı? 79 devrimi öncesinde batılı ülkeler, Amerika başta olmak üzere İran'a sivil nükleer enerji programının inşasında yardımcı oldular. Ama ileriki safhada rejim değişti. İran'ın farklı bazı tutumları oldu ve günümüze kadar geldik. Şimdi Suudi Arabistan'da böyle bir sürecin olmayacağının garantisi var mıdır? Tabii bu en büyük soru işareti. Washington'ın bu adımı atmasının arkasında yatan stratejik zorunluluklar oldukça belirgin bir harita sunuyor. Amerika'nın günümüz dünyasında enerji pazarlarının istikrarı, yarı imalat teknolojileri, yarı iletken endüstrisi, yapay zeka yarışındaki üstünlükle kritik minerallerin tedariki gibi hayati konularda Suudi Arabistan'ın işbirliğine kesintisiz bir şekilde ihtiyacı var. En büyük kabusları ise Riyad'ın nükleer programının Pekin veya Moskova'nın inşa ettiği teknolojik ekosistemlere demir atması. Normal şartlar altında Amerika müttefiklerine nükleer teknoloji sağlarken nükleer silahların yayılmasını önleme kurallarını en katı haliyle dayatıyor. Fakat sahada artık yepyeni bir gerçeklik yaşanıyor. Rusya ile Çin, Amerika'nın sunduğu aynı nükleer teknolojiyi hedef ülkelere neredeyse hiçbir kısıtlayıcı koşul öne sürmeden, siyasi şartlar dayatmadan sunma esnekliğine sahip. Washington'ın 10 yıllardır süregelen geleneksel katı kurallarında inat etmesi, Suudi Arabistan gibi stratejik bir ortağı doğrudan Pekin veya Moskova'nın yörüngesine itme riski taşıyor. Bu tablo karşısında anlaşmayı en sert şekilde eleştirenler bile Amerika'nın büyük bir açmazda olduğunu kabul ediyor. Gelinen noktada Washington koridorlarındaki soru artık kurallarımızdan taviz vermeli miyiz olmaktan çoktan çıktı. Şimdi kesinlikle öncelikle şunu unutmayalım. Trump bir iş insanı. Dolayısıyla yani imzaladığı her anlaşmada buradan Amerika'ya nasıl bir yarar ortaya çıkabilir refleksiyle hareket ediyor. Şimdi netice itibariyle Suudi Arabistan'la bu anlaşma finalize edilirse hangi şirketler o nükleer tesisleri inşa edecek, bu sivil altyapıyı oluşturacak? Tabiatıyla Amerikan şirketleri. Esneklik göstermek, küresel rakiplere alan kaptırmamak adına zorunluluk haline aldı. Asıl tartışma artık bu esnekliğin sınırlarının nerede çizileceği üzerine dönüyor. Ne kadar taviz verilirse müttefikler güvenliği riske atmadan Amerikan tarafında tutulabilir sorusu masadaki en büyük bilinmezliği oluşturuyor. Şimdi geçtiğimiz yıllarda özellikle Biden döneminde Çin artan oranda Orta Doğu'ya girdi ve ikili çok büyük, geniş çaplı anlaşmalar imzaladı. Hem Körfez ülkeleriyle hem İran'la hem bölgedeki diğer bir takım ülkelerle. Tabiatıyla Amerika bundan ziyadesiyle rahatsız oldu. Yani Orta Doğu Amerika için tırnak içerisinde iyi bir pazar, kar getiren bir pazar. O yüzden hiçbir surette yani ne nükleer işte sivil nükleer programmış yok işte başka konularmış hiçbir surette Orta Doğu'yu ne Rusya'ya ne de Çin'e kaptırmak istiyor. O yüzden de hani
bu dönemde böyle bir anlaşmanın yapılmış olmasının arkasında yatan faktörlerden biri de kesinlikle Çin ve Rusya'nın Suudi Arabistan'la bu konuda olası bir işbirliğinin önüne set çekmek. Kongreden onay çıkması halinde 2 yıllık ortak fizibilite çalışması sonrası Amerikan şirketleri Suudi Arabistan topraklarında bir uranyum zenginleştirme tesisi kuracak. İşin ticari ile ekonomik boyutu Riyad için hayati önemde. Kurulması planlanan AP-1000 tipi reaktör tam 1100 megawatt kesintisiz elektrik üretme kapasitesine sahip. Suudi Arabistan şu an kendi iç enerji ihtiyacını karşılamak, klimaları çalıştırmak veya deniz suyunu arıtmak için kendi çıkardığı petrolü santrallerde yakıyor. Özellikle kavurucu yaz aylarında günde yüz binlerce varil petrol resmen havaya karışıyor. Bu durum inanılmaz bir ekonomik kayıp demek. Riyad'ın planı tam olarak bu zararı kökünden bitirmek üzerine kurulu. Şu an elektrik üretiminde pastanın en büyük dilimin %60'lara varan oranla doğalgazın elinde. İkinci sırada ise %35'le doğrudan petrol var. Güneş ve rüzgar enerjisinin payı ise şimdilik %5'lerde geziyor. Yeni nükleer santral 7/24 kesintisiz elektrik üretecek. Ülkenin dört bir yanında yükselen yeni veri merkezleri, büyük yapay zeka projeleriyle sanayi tesisleri doğrudan bu nükleer sistemden beslenecek. Suudiler ise yakmaktan kurtardıkları petrolü doğrudan uluslararası pazarlara yani ihracata yönlendirecek. Bugün elektrik üretmek için gözden çıkarılan petrol, uzun vadede krallığın kasasına yüz milyarca dolar nakit akışı olarak geri dönecek. Suudi Arabistan'ın açıklaması şu: biz nükleer enerjiden elektrik üreteceğiz. Böylelikle daha fazla petrolü ihraç edebileceğiz. Söylenen, deklare edilen yani amaç bu, ama tabiatıyla hani bunun arkasında başka bir sebep mi var? Çünkü yenilebilir enerjiye de başka alanlarda da muazzam yatırım yapılıyor şu anda Suudi Arabistan'da. Muhammed Bin Salman'ın ortaya koyduğu bir takım hedefler doğrultusunda. O yüzden nükleer enerjiye, o enerji miksi içerisinde ihtiyaç var mı yok mu, tabii ki o başka bir soru işareti ya da öncelikli bir mesele mi? Dolayısıyla hani bunun arkasında daha fazla petrol ihraç etmek ve belirli ölçüde Amerika'yı rahatlatmak mı, yoksa arkasında işte Suudi Arabistan'ın bölgede artan nüfuzu, yükselen gücüyle bir nükleer caydırıcılığa sahip olma arayışı mı? Bunu tabii net bir şekilde bu noktada söylememiz mümkün değil. Önümüzdeki dönemde eğer tabii bu anlaşma devreye girerse net bir şekilde görmüş olacağız, ama şu anda deklare edilen, yani söylenen elektrik üretimi için kullanılacağı. Bu projenin ihalelerindeki en büyük kazanan Westinghouse elektrik şirketi oldu. Ancak asıl dikkati çeken nokta sürecin mimarlarından biri olan Trump'ın damadı Jared Kushner'in oynadığı rol. Kushner 2019'dan önce Amerikan ulusal güvenlik yetkililerin tüm itirazlarına rağmen Riyad'a teknoloji transferi yapılması için yoğun bir lobi faaliyeti yürüttü. Suudi Arabistan'ın nükleer reaktörleri kuracak Westinghouse şirketinin sahibi Brookfield Asset Management adlı büyük bir yatırım firması. Aynı firma geçmişte Kushner ailesine ait zor durumdaki bir gayrimenkul projesini tam 1,1 milyar dolarlık bir ödeme ile batmaktan kurtarmıştı. Bu finansal bağlantı nükleer anlaşmanın temelinde çok ciddi kişisel çıkar çatışmalarının yattığına dair şüpheleri artırıyor. Yönetim hem bu arka planı bir nebze unutturmak hem de ulusal güvenlik endişelerini yatıştırmak için ortaya ikna edici bir formül koymak zorundaydı. Tam da bu baskılar üzerine böylesine hassas bir teknolojinin kontrolsüzce Suudilerin eline geçmesini engellemek adına tesisi tamamen gizli bir kara kutu sistemiyle inşa etmeyi planladığını duyurdular. Hedeflenen şey nükleer programın askeri bir boyuta taşımasını en başından durdurmak. Eğer Amerika günün birinde zenginleştirme işlemine itiraz ederse Suudi Arabistan tam 10 yıl boyunca kendi başına veya bir başkasıyla bu işe girişemeyecek. Kara kutu sisteminin dünyada uygulanmış bir örneği mevcut. Geçmiş yıllarda Amerika'nın New Mexico eyaletinde Avrupalı bir konsorsiyum santrifüjler kurmuş ve bu kurulum aşamasında Amerikalı personelin hassas cihazları görmesi kesinlikle yasaklanmıştı. Washington şimdi bu aynı modeli Suudilere uygulayıp nükleer teknolojinin kopyalanmasını engellemek istiyor. Sebebi şu olabilir. Veliaht Prens Muhammed Bin Selman 2018'deki bir röportajında böyle demişti. Saudi Arabia need nuclear weapons to counter Iran. Saudi Arabia does not want to acquire any nuclear bomb. But without a doubt, if Iran developed a nuclear bomb, we will follow suit as soon as possible.
Muhammed Bin Salman, Veliaht Prens bir röportajında açık bir şekilde İran nükleer silah sahibi olursa bu bizim de nükleer silah sahibi olmamızı gerektirir ifadesi aslında Suudi Arabistan'ın zaten bölgesel bir aktör olarak işte İsrail'in de nükleer silah sahibi olduğunu varsayacak olursak bir nükleer silah sahip olma ya da bir nükleer caydırıcılık şemsiyesi altında bulunma konseptinin mevcut olduğunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Şimdi tabii Amerikalılardan gelen açıklamada şu ifade edildi. Tamamen sivil amaçlı ve hiçbir surette de biz ne Suudi Arabistan'ın ne anlaşma yaptığımız başka bir ülkenin nükleer silah sahip olmasına izin vermeyiz. Ama dediğim gibi burada bir İran örneği var. Bunun en somut göstergesi. Dolayısıyla ileride bir Suudi Arabistan'da bir yönetim değişikliği ya da başka bir kişinin yönetimi devralması, işte Muhammed Bin Salman'ın gidip başka bir kişinin ülkeyi yönetmesi halinde başka bir tutum sergilenmesi durumunda tabiatıyla bu Amerika açısından bir sıkıntı doğurabilir. O tarihten beri Suud'un nükleer silaha sahip olma seçeneğine açık olduğu konuşuluyor. Zaten son dönemde Pakistan'la savunma paktı anlaşmasına imza atarak nükleer şemsiyesi altına girmişti. Bir de tabii Suudi Arabistan'ın nükleer silah edinme ya da nükleer caydırıcılık şemsiyesine sahip olma refleksini şuradan da görüyoruz. Biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda Pakistan'la da bir karşılıklı savunma anlaşması, işbirliği anlaşması imzaladılar ve orada Pakistan nükleer şemsiyesine, nükleer gücünü bir nevi bir saldırı olması halinde Suudi Arabistan'a da kapsayacak şekilde kullanmasına Riyad'ın izin vermiş oldu. Yani burada Suudi Arabistan'ın o ya da bu şekilde bir nükleer güvenlik şemsiyesi, caydırıcılık şemsiyesi altında olma arayışında olduğunu da görüyoruz. Şimdi de Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan güvenlik ekseni kuruluyor. Enerji Bakanı Prens Abdülaziz Bin Selman ise 2023'te uranyum madenciliğinden yakıt üretimine kadar nükleer yakıt çevriminin tüm ön aşamalarını kendi topraklarında kurmak istediklerini belirtmişti. Sivil reaktörler için uranyumu %3 ila %5 oranında zenginleştirmeyi başaran bir ülke bu endüstriyel altyapıyı kullanarak %90'ın üzerindeki silah sınıfı seviyesine oldukça rahat bir şekilde geçiş yapabilir. Amerikalı uzmanlara göre sivil reaktörler için gereken düşük seviyeli zenginleştirmeyi öğrenmek bile bombaya giden süreyi kısaltıyor. Yani karar verildiği an çok kısa sürede nükleer silah üretebilecek kapasiteyi elde hazır tutmak anlamına geliyor bunlar. Asıl kriz ise diplomasi dünyasında altın standart olarak bilinen kuralın etrafında şekilleniyor. Zamanında Birleşik Arap Emirlikleri kendi topraklarında uranyum zenginleştirmeyeceğine dair kesin bir söz vermişti. Ancak Suudiler bu taahhütü kesinlikle reddediyor ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın katı denetimlerini içeren ek protokolünü kabul etmiyor. Eğer Washington bölgedeki başka bir devlete, örneğin Suudilere daha esnekle ayrıcalıklı şartlar sunarsa, Emirlikler kendi anlaşmasını yeniden müzakere etmek isteyebilir. Bu durum Suudilere verilecek ufak bir zenginleştirme tavizinin bölgedeki tüm nükleer kısıtlamaları domino taşı gibi yıkması anlamına gelebilir. Riyad bu izni koparırsa ardından Türkiye, Mısır veya diğer ülkeler aynı hakları talep edebilir. Suudi Arabistan'ın bu anlaşma tabii yürürlüğe girerse, imzalanırsa kendi uranyumunu zenginleştirmesi noktasında bazı hususlar içeriyorsa ve Suudi Arabistan bunu yaparsa tabiatıyla başka ülkelerin de kapı aralanmış olur. Her şeyden evvel bir kere İran buna tepki gösterir. Çünkü der ki Amerika olarak sen geldin de vurdun. Yıllardır bana uranyum zenginleştiremezsin diyorsun ama bak sen kendi elinle Suudi Arabistan'la yaptığın anlaşmayla buna müsaade ettin. Bu senin ikircikli tutumunu, ikiyüzlü tutumunu ortaya koyuyor der ve ondan sonra kimse İran'ı tutamaz. Şimdi ondan sonra diğer bölge ülkeleri de kendilerine güvence altına almak için benzer tasarruflarda bulunabilir. O da tabii bölge açısından fevkalade olumsuz. Bir de çözülemeyen denetim çıkmazı var. Tüm bu riskler Amerika için de itiraz seslerinin her geçen gün daha gür çıkmasına neden oluyor. Temsilciler Meclisi üyesi Brad Sherman konuya İsrail'in güvenliği penceresinden yaklaşarak uranyum zenginleştirme yetkisinin nükleer silah yolunu açacağını belirtiyor.
Kendisi kongredeki İsrail Müttefikleri grubunun liderlerinden biri. Yani Sherman için Orta Doğu'da yeni bir nükleer silahlanma yarışı kabul edilemez. Senatör Ed Markey ise 1980'lerden beri sürdürdüğü nükleer silahlanma karşıtı bir pozisyon olarak tasarıya insan hakları penceresinden sert çıkıyor. İddialara göre anlaşmanın basına açıklanmayan, ticari sırla milli güvenlik detayları içerdiği söylenen 2 adet gizli ek mektubu bulunuyor. Kongredeki bazı üyeler bu mektupların içeriği tamamen açıklanmadan onay vermeyeceklerini belirtiyor. Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise bu konularda eleştirilere tamamen kapalı. Amerika'nın nükleer silahlanma riski taşıyan hiçbir ülkeyle masaya oturmayacağını savunuyor. Kendisi 2018'de Suudilere nükleer teknoloji satışını zorlaştıran yasa tasarısını hazırlayan isimlerden biriydi. Ancak o tasarı hiçbir zaman oylamaya sunulamadı. Kongrenin bu anlaşmayı engellemesi ise hiç de kolay değil. Olası bir başkanlık vetosunu aşmak için meclisteki oyların 3'te 2'si gerekiyor ki mevcut siyasi tabloda bu orana ulaşmak pek mümkün görünmüyor. İşin içinde bir de yıllardır süregelen İsrail'le normalleşme şartı var. Washington'ın Orta Doğu'da uyguladığı strateji her zaman aynı kapıya çıkıyordu. Suudi Arabistan'a bir güvenlik garantisi verilecekse veya stratejik bir işbirliği yapılacaksa İsrail'le normalleşin deniyordu. Biden yönetiminde de bu nükleer işbirliği en başından beri Suudi Arabistan'la İsrail'in normalleşmesi şartına bağlanmıştı. Ancak Gazze'deki soykırım süreciyle bu durum fiilen durdu. Olaya uluslararası mahkemelerdeki soykırım suçlamalarıyla İsrail'in bölgeyi tamamen kontrol etme çabası dahil olunca Riyad için masaya oturmak siyasi anlamda imkansız bir duruma dönüştü. Riyad bunun üzerine İsrail konusunu Amerika ile kurduğu ikili ilişkilerden ayırıp tamamen farklı bir yere koydu. Ama tabiatıyla hani soykırımcı Netanyahu hükümetinin gitmesi, onun yerine daha olumlu, işte Filistinlerin haklarına sahip çıkan, iki devletli çözüme olumlu bakan bir yönetimin gelmesiyle Suudi Arabistan'la İsrail arasındaki ilişkilerde bir tekrardan yumuşama olur mu? Olabilir. Bu çerçevede de tabii ki Suudi Arabistan'ın İsrail'le diplomatik ilişkilerin tesisinin önünü açan işte İbrahim Anlaşmaları'nın imzalanması söz konusu olabilir. Böylelikle bu nükleer anlaşmanın da devreye girilmesi söz konusu yine olabilir. Akademisyen Helyer'e göre bu normalleşme şartı aslında gerçek bir diplomatik talep değil, tamamen siyasi bir kaçış kapısı. Kasım ayındaki ara seçimlerde Kongre'nin demokratların eline geçmesi riski bulunurken Trump yönetimi haftalarca sürecek bir siyasi krizin içine düşmekten çekindi. Suudi Arabistan'ın kabul etmeyeceği bu İsrail şartını son anda masaya sürerek anlaşmanın Washington tarafından değil doğrudan Riyad tarafından reddedilmesi planlandı. Böylece top karşı sahaya atılıyor, Trump yönetimi olası bir yasama yenilgisinden ellerini temizleyerek sıyrılıyor. Ancak süreç tam bir belirsizlik yumağına dönüştü. Trump 22 Temmuz'da bu ön koşulu ortadan kaldırıp anlaşmayı önce imzaladı. Herkes kurallar değişti derken sadece 24 saat sonra sosyal medya hesabından anlaşmanın tamamen İsrail'le barışmaya bağlı olduğunu açıkladı. Yaşanan tüm bu olaylar İsrail cephesinde büyük bir kriz başlattı. İsrail muhalefet liderleri anlaşmaya resmen ateş püskürüyor. Birlikte Partisi lideri Naftali Bennett anlaşmanın İsrail'in haberi olmadan bitirildiğini söyleyip faturayı doğrudan Netanyahu hükümetine keserek durumu büyük bir diplomatik başarısızlık olarak tanımlıyor. Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Lieberman, Riyad'la Tel Aviv arasında hiçbir normalleşme yokken atılan bu hesapsız adımın bütün Orta Doğu'yu kontrolsüz bir silahlanma yarışına çekeceğini belirterek isyan ediyor. Ana muhalefet lideri Yair Lapid ise durumu Netanyahu yönetiminin tam bir fiyaskosu olarak ilan ediyor. Sonuç ne olursa olsun Washington nükleer anlaşmayı çeşitli siyasi şartlara bağlayıp süreci yokuşa sürse bile Suudiler nükleer enerji hedeflerinden kesinlikle vazgeçmeyecek. Vizyon 2030 projesi doğrultusunda Çin'le jeopolitik bağlarını ciddi şekilde güçlendiren Riyad, Amerika'nın bu teknolojiyi sağlamaması durumunda vakit kaybetmeden küresel çaptaki alternatif tedarikçilerin kapısını çalacak. Amerikan nüfuzu bölgede etkisini hala sürdürüyor olsa da Washington'ın müttefikleri üzerinde tek seçenek olduğu rakipsiz dönem artık geri dönmemek üzere kapanıyor.